Evet, selamlar. Bir süredir bir şeyler yapıyoruz ufak ufak ama bir işlerden güçlerden yeniden başlayamamıştım. Şimdi tekrar başlıyorum. Kurban Bayramı'ndayız. Bu videoyu siz gördüğünüzden geçmiş olacak ama şimdi Kurban Bayramımız mübarek olsun. Minibüsü aldım atölyeden mahalleye getirdim. Bu süre zarfında dış genişletmeyi takmıştık zaten. Camların çerçevelerini, iç çerçevelerini düzenledik. Birkaç su problemi yaşamıştık. Kaporta yamukluğundan dolayı onları düzelttik. Şimdi buraya geldim. Ben dün atölyedeyken karkas işlemlerine yavaş yavaş başlamıştım. Burada kesme biçme işlemi olmadığı için onları burada başlayacağım. Karkasımızı burada eksiklerimi tamamlayacağım ve ondan sonra elektrik tesisatını çekeceğim. Evet bir süredir, şöyle bir alayım. Bir süredir elektrik tesisatına geçmeye çalışıyordum. Şimdi bu süre zarfında birkaç tecrübeden paylaşayım size bahsedeyim. Birincisi alacağınız matkap ucu. Vidalar vesaire alabildiğiniz en iyisi olsun. Bu aracın demirlerine vesaire takarken çok ciddi bir şekilde matkap ucu kırıyorsunuz ve hani matkabınızın uçları paramparça oluyor. Onun yüzden alabileceğiniz en iyisini alın. Onun haricinde ahşabı keserken falan ciddi ölçüler almanız gerekiyor. Dyson çok lanet bir şey. Çok güzel yapışıyor ama inanılmaz buluş buluş bir şey. Eldivensiz kesinlikle onunla ilgili çalışmayın. Bir önceki videolarda hatırlarsınız elim bayağı bir şey olmuştu. Silikon olmuştu. Temizleyene kadar canım çıktı. Bu zamana kadar aldığımız şeyler bunlar. Üstüne bu araçların yamuk alanlarının vesaire falan kaportasındakileri dikkat etmek gerekiyor. Siz her şey yolunda zannediyorsunuz. Küçücük bir noktada bir boşluk oluyor. Oradan lıkır lıkır su giriyor. Onu tespit edip bulup düzeltene kadar bir uğraşım olmuştu. Şimdi dediğim gibi mahalledeyim. Karkası bitireceğim. Sonra elektrik tesisatına geçeceğim. Elektrik tesisatına geçerken konuşacaklarımız var. O zaman haydi görüşürüz. Evet, şimdi karkasın işlemlerini bitirdik. Yani daha doğrusu aslında bu yaptığımız karkas işlemi kaba karkastı. Nedir bu kaba karkas? Metalin üzerine direkt olarak kaplama olan kavak kontre ya da artık ne kaplayacaksınız o malzemeyi kaplamamak için öncesinde çektiğimiz bir karkas çeşidi. Burada ahşapları normal güzel bir şekilde üzerlerine vida gelecek şekilde vidalıyoruz, şasemize bağlıyoruz. Sonra bunların üzerine vidayla daha rahat oturabilecek şekilde karkasımızı yerleştiriyoruz. Bu daha stabil, daha az ses yapan, daha konforlu bir yöntem ve daha güvenli, daha temiz bir iş çıkartmak için. Yani kaba işlemleri saklayabilecek, gizleyebilecek de aynı zamanda bir iş haline geliyor. Şimdi onu bitirdik. Bir şekilde güzel oldu. Şimdi kablolamaya başlayacağız. Şimdi kablo kanalını çekerken şöyle bir durum var. İsterseniz sadece kesme noktaları olacak yerlere çekebilirsiniz. Bununla ilgili bir sorun yok. Daha rahat hissetmek istiyorsanız direkt olarak dolaştırabilirsiniz. Ben özellikle herhangi bir ahşap vesaire sıkışma durumu olan yerlerde kesinlikle dolaştıracağım. Ve bunun yanında kablo kanalının içinden dümdüz itebilirsiniz kablonuzu. Ya da bir noktasından kesip çekebilirsiniz. Sonra ama üzerini kapatmanız gerekiyor. Yani hani içinden sonuna kadar götürmek için zorlamakla uğraşmayın, zaten çok zor olacaktır. Özellikle 1,5'luk kablo çekiyorsanız çok ince esnek olduğu için bir yere takıldıktan sonra gitmeyebilir. Bir noktasını kesip çekebilirsiniz ama sonra üzerini kapatmayı unutmayın. Ben şimdi ön taraftan aküden gelen DC şarjın kablosunu kanala çekiyorum. Güneş panelinden geleni ve diğer tarafı çekiyorum. Şimdi bizim banyomuz bu tarafta kalacağı için banyo tarafına bir kablo kanalı çekmeyeceğim. Şu ünitenin yani içinde ve bizim kombimizin
hidraforun olduğu yere de sadece ara bir kablo çekeceğim. Çünkü zaten kapalı alanda kalacak bu kablonun olduğu yer. Sadece kesintiye uğrayacak, kesme sorunu yaşayabilecek yere çekeceğim kablo kanalını. Onun haricindeki yerlerde yine dediğim gibi eğer şasinin içinden geçen noktalar varsa oraya çekeceğim. Mikro switchli çeşmeler kullanacağımız daha önceden belki biliyorsunuzdur, konuşmuşuzdur. Bu nedir? Dalgıç pompa kullanıyorsanız switch'iniz pompayı çalıştırması gerekiyor her seferinde. Bunun hattını bir kablo kanalından geçirmeyeceğim. Çünkü zaten hidrafordan çeşmeye kadar bir su hortumu gelecek. Su hortumu üzerine güvenlik kablolama değil de cırt cırtlarla vesaireyle hani güvenli bir şekilde onun üzerinden taşıyacağım ki oluşabilecek bir çeşme arızası ya da hidrafor arızasında ya da kablo arızasında bütün su hattının olduğu yerden oraya çekmekle uğraşmayalım diye. Bu yüzden hattı onun üzerinden geçireceğim. Onun önce dediğim gibi çok ağır bir kablo hattımız olmayacak. Çünkü daha önceki tecrübelerimiz bize neyi ne kadar kullanacağımızı çok iyi öğretti. Bir de Sprinter karavan yapanlar için özellikle ek bir bilgi vereyim. Sprinter'da şasi direkleri arasında geçiş yok. Ducato'larda şasi direklerinin arasında geçiş var. Oraya kablolamayı çok kolaylaştırıyor ama Sprinter'da yok. O yüzden ister istemez dışarı çıkartmanız gerekecek. Bu dönemlerde kablo kanalını kullanın. Çünkü ezilme vesaire yaşamamanız için. Kesinlikle şu aparatlardan alıp hem kabloyu kesmek için hem de sıyırmak için çok önemli. Çünkü bu kabloları normal penseyle yani keskiyle kesmek çok zor. Bunu buradan alıp tık diye kesebiliyorsunuz. O yüzden bunlardan kesin alın. Yapacağınız en önemli kritik noktalardan bir tanesi her çektiğiniz elektrik hattının üzerine adının ne olduğunu yazın ki karışmasın. Çünkü benzer kalınlıklarda kablolar çekeceksiniz. Benzer yerlere unutmamanız gerekiyor hangisinin ne olduğunu. Evet. Kablolamızın... kamera ne kadar yamuk duruyormuş ya. Hiç kimse bir şey söylemiyor. Hemen düzeltelim. Evet, kablolamamızın %99'unu bitirdik. Ana hat kablomuzdan sadece böyle bir 8-10 metrelik falan bir kablo kaldı. Geri kalanın tamamını bitirdik. Şimdi sadece zaten ünite burada sol tarafta olacağı için oradaki ağır kablolar kaldı. Onları zaten bir kanaldan değil aynı yerde olacağı için hemen dolabın içinden geçireceğiz. Onları o yüzden şimdi yapmayacağız. Yaklaşık 70 metre kablo harcadım şu anda. Zorlasak yani biraz daha şey yapmaya kalksak 100-150 metreyi rahat bir şekilde bulabiliriz. İnanın abartmıyorum. Her hattı tek tek çektik. Her hattı yönlendirdik. Her USB'yi, her lambayı vesaireyi taktık. Yorucu oldu. Aslında yorucu değil. Genel olarak diğer yaptığımız işler arasında fiziken en az yorucu olan iş diyebilirim. Ve ama genel hatlarıyla bitirdik. Ne kullandım? Malzeme olarak cırt cırt, çift taraflı bantlı yapıştırıcı tutturma. Onları kaba olarak tutturdum. Daha detaylı tutturacağız. Bol bol kablo. Dediğim gibi daha önceden söyledim. Marin tip. Yanmaz, alev yürütmez, duman yapmaz, zehirli gaz solutmaz, halojen frili kablo. Kabloyu seçerken paranın alabileceği en iyi kabloyu alın. Benim herhalde bulduğum şu andaki markalardan bir tanesi olarak Sevtel iyi bir marka gibi gözüküyor. Araştırmalarım onu veriyor. Fiyat performans ürünü gibi. Bugünün fiyatıyla 1'e 1,5'luk 40 lira metresi. 1'e 2'ye 1,5'luk, 2'ye 2,5'lukta yaklaşık 50 lira civarında falan metresi. Aklınızda bulunsun fiyat olarak.
O zaman size şöyle bir rahat bir yere alayım. Şu birkaç tane detayı konuşalım ama önce ben bir su molası vereyim. Evet, elektrik tesisatının kablolamasını bitirdik. Şimdi burada önemli olan noktaları bir hep beraber konuşalım. Çünkü burası gerçekten bir karavanın en önemli noktası bence. Birçok insan için de gerçi aynı şey. Çünkü en güvenlik zafiyetinin olduğu noktalar buralar oluyor. Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Birincisi, kesinlikle her hat tek kablo ile geçecek veya kalın bir kablo çekilerekten ana dağıtıcı kullanaraktan bir sigorta paneli, oradan hatları daha ince hatlara dağıtacaksınız. Bu önemli noktalardan bir tanesi. Diğer nokta sigorta seçimi. Sigortanız kablonuzun taşıdığı amperden daha yüksek olmayacak. Eğer daha yüksek olursa olası bir kısa devre durumunda kablonuz ısınır, yanar ama sigortanız atmaz. O zaman da sigortanın bir manası kalmaz. Alacağınız sigortada buna dikkat edeceksiniz. Bazı karavanlarda ya da yapan arkadaşlarda dikkat ediyorum. Mümkün mertebe uyarabileceğim varsa uyarıyorum. Standart ev tipi sigorta panelleri kullanıyor. 12 voltlu ev tipi sigorta paneli kullanılması önerilmez. Kullanılır mı? Bence kullanılmaz ama hani kullanılması ile ilgili sıkıntı olmadığını söyleyenler de var ama kullanmayın. Çünkü taşınan amper ve ısınma miktarları ve taşınan enerji yapıları birbirlerinden farklı. 12 volt için DC sigorta kutularını kullanın. Bunları alın. Eğer ki 220 taşıyacaksanız burada zaten normal mevcut olanları kullanabilirsiniz. Bunlarla da ilgili bir durum yok. Ama 12 volt taşıyacaksanız her zaman 12 volt sigorta paneli kullanın. Sigortalar burada önemli, dediğim gibi her kullandığınız sigorta standart bir sigorta kullanamazsınız. Kullandığınız her sigorta 2'ye 2.5 kullanacağınız sigorta farklı. 2'ye 1.5'da kullanacağınız sigorta farklı. Ya da daha küçük hatları taşıdığınız 0.75'e 2 olan hatların birbirlerinden farklı. O yüzden sigortanızı seçerken bir, çalıştıracağınız cihazın amperi önemli. Bir de kablonun taşıyabileceği güç önemli. Kablonun taşıyabileceği güçten daha fazla, daha büyük sigorta kullanmayın. Sigorta atar derler. Zaten sigortanın da mantığı budur. Atması gerekir olası bir durumda. Diğer sigortalarla ilgili konu şu. Hattı taşımaya başladığınız noktanın en başına. Yani araçtan akülere taşıyacaksanız akülerin olduğu yerde değil, araca yakın tarafa koymanız gerekiyor ki hattan daha önce oluşabilir noktada kablo kesitinden önce atsın sigortanız. Gerilerde taşımayın. Bu sefer geride taşırsanız orada oluşabilecek yine bir ısınma katsayısı ve payı var. Bu dikkat edeceğiniz noktalardan diğeri. Biz kullandığımız bütün malzemeler karavan için üretilmiş ya da dönüştürülmüş falan değil. Hepsi karavan için üretilmiş, karavan için yapılmış malzemeler ve hepsini 12 voltta kullanacağız. O yüzden biz 220'lik neredeyse hiçbir şey yapmayacağız. Küçük bir invertörümüz var. Binlik aldık tabi. Binlik bir invertörümüz var. O da sadece oluşabilecek durumda laptop şarj etmek vesaire için kullanacağımız bir şey. Çünkü daha önceden tecrübe ettik. Biz 220'siz hayatımızı çok rahat sürdürebiliyoruz ve 220'yi kullanırken her şey güzel oluyor. Bir diğer konu da kablo kesitleri. Şimdi bütün karavanı 2'ye 2.5, 2'ye 3.5, 2'ye 3, 4 fark etmez. O kalınlıktaki kabloyla oluşturabilirsiniz. Ama kablonun kendini taşırken oluşacak dirençten dolayı kaybınız olacak. Bu da sizin enerji verimliliğinizi düşürecektir. Buna aman dikkat edin. Yani hani evet ince kablo kullanmayalım ama çok kalın kablo da kullanmayalım. Hani burada taşıdığınız, çünkü şu sonuçlar ortaya çıkıyor. Taşıdığınız enerjide kayıp oluşacağı için ya bizim enerjimiz yetmiyor. Yetmeyebilir. Doğrudur. Buradaki faktörlerden bir tanesi de kabloda. İnanın mesafeler uzun. Yani biz şu anda bu karavanı şu anki kablolamamla yaklaşık 70 metre 80 metre kablo götürdüğümü düşünüyorum ki birkaç noktaya da haricen götüreceğim kablolar var. Yani baktığımız zaman ciddi oluyor. Bu da şu demek değil. Riske atın kendinizi anlamına da gelmiyor. Mesela LED kullandığınız yerlerde, LED lamba kullandığınız yerlerde 1.5'luk kullanabilirsiniz. 2 de kullanabilirsiniz, 2.5'u da kullanabilirsiniz ama hani 1.5'da işinizi görebilirsiniz. Çünkü ortalama olarak 1 ya da 2 amper çekecek şeyler. Onun da 1'e 1.5'unda taşıdığı yük zaten 20 ampere yakın bir güç taşıyor. Aklın kaybı vesaire de kullandığımız zaman çok rahat bir şekilde yetecek şekilde. Daha incelerine bence gitmeyin. Diğer uzun araştırdığımız uzman olarak gördüğümüz arkadaşları sorduğumuz, onlardan aldığımız yorumlardan bir tanesi de şu.
daha önceden de videonun başında bahsettim. Bütün elektrik hattını bir yerden dağıtabilirsiniz. Bu güvenli bir yöntemdir. Güvensiz bir yöntem değildir. Ama burada şu var. Karavanınızın içinde sürekli bir elektrik hattı dolaşacak ve sürekli bir statik yüke maruz kalacaksınız. Bu birincisi karavanınızı bir mıknatıs yapısına çevirecektir. Hani hiçbir şey olmasa sinirlerinizi bozar, yani öyle söyleyeyim. Diğer taraftan bu kabloların 12 voltu taşınırken şöyle bir durum var. Sizin gördüğünüz değerlerin çoğu açık alanda ya da tek kesitli taşıma değerleridir. Kabloları birbirlerine yakınlaştırdıkça, aynı kanaldan geçirdikçe şöyle bir durum olacak. Taşınan amperin gücü azalmaya başlayacak. Bunu unutmayın. O yüzden biz yaptığımız yöntem doğrudur ya da herkes böyle yapsın demiyoruz. Biz karavanın düşük enerji hattını karavanın sağına, ağır elektrik hattını soluna tuttuk ve bütün karavanın elektrik hattını da karavanın aslında solunda bıraktık. Bu sayede ağır bir yük çekecek olan şey, ki en fazla çekecek şeylerimizden bir tanesi buzdolabı, bu da 6 amper falan çekiyor. 6 amperlik taşımayı sadece birkaç metrelik kesitle hemen karavanın yanında yaptık. Bir tane tek ana hat çektik. Karavanın üst kısmından aşağıya, şu videoda sarkar gördüğünüz kısım var ya, orası daha oraya tutturamadım. Oradan da 3 tane sadece düşük amperli led ışığı taşıdık. Bizim çözdüğümüz yöntem buydu. Sizin başka önerileriniz olabilir. Daha iyi, verimli olduğunu düşündüğünüz, yeni yapan insanlara verebileceğiniz öneriler olur. Lütfen onları yazın. Şimdi altyapı kısmını bitirdiğimize göre artık karavanın kaplamalarını yapacağız. Yani ahşap kaplamalarını yapacağız. Ve artık karavan yavaş yavaş bir şekle gelecek ve ondan sonra karavanın hemen ruhsat vesaire işlerini yapmaya başlayacağız. Çünkü Haziran ayı oldu. Temmuz ayında tam bir sene olacak minibüs alalı. Yani 2-3 hafta sonra, daha doğrusu muhtemelen siz de hatta videoyu izlediğiniz zaman da bir sene olacak ve daha çok uzaktayız. Yapacağımıza bayağı bir mesafe var. Bayağı yavaş gidiyoruz. Bu iş o kadar kolay değil, söyleyeyim arkadaşlar. Zamana ihtiyacınız oluyor. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere.